Aman ne olabilir ki demeyin. Ne olabilir ki demeyin. Aman canım ne. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım ne olabilir ki demeyin. Çünkü birazdan izleyeceğiniz bu 10 eşya açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Listemizin 10. sırasında Titanic battığı sırada çalan keman yer alıyor. 1912 yılında 1500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Titanic faciası yaşanırken geminin müzisyenleri yapabilecekleri tek şeyi yapmaya karar verdiler. Son bir kez müzik yaptılar. Bu keman faciadan birkaç gün sonra müzisyenin cansız bedenine sıkışmış halde bulundu. 2013 yılında çıkarıldığı açık arttırmada 1,2 milyon dolara satıldı. Listemizin 9. sırasında Yeni Zelanda yer alıyor. Evet, yanlış duymadınız. 2010 yılında eBay'i ziyaret edenler sürprizle karşılaştı. Açık arttırmada koskoca bir ülke ilanı vardı. Avustralyalı bir kullanıcı tarafından yerleştirilen ilana 22 kişi teklifte bulundu ve saniyeler içerisinde fiyatı 20 bin doları geçti. Tam o anda eBay olayın farkına vardı ve ilanı yayından kaldırdı. Britney Spears'in saçları. Müzikleri ve özel hayatı ile bir zamanlar ekranların vazgeçilmez ünlüsü olan Britney, 2007 yılında bir kuaförde saçlarını kestirdi. Daha doğrusu kazıttı. Bir süre sonra kuaför Britney'nin saçlarını 1 milyon dolar taban fiyatı ile eBay'de açık arttırmaya çıkardı. Fakat açık arttırma kurallarını ihlal ettiği için bir süre sonra ilan yayından kaldırıldı. Orijinal Hollywood yazısı. Şu an dünyanın en ünlü kentlerinden biri olan ve sinemanın başkenti olan Hollywood, 1923 yılında boş arsalardan oluşan bir araziydi. Emlakçılar buradaki arsalara dikkat çekmek amacıyla kentin en yüksek tepelerinden birine meşhur Hollywood yazısını yazdırdı. 1973 yılında harflerin çok yıprandığına karar verilerek yeni harflerle değiştirildi. Eski yani orijinal harfler 2005 yılında eBay'de çıkarıldığı açık arttırmada 450 bin dolara satıldı. Balayı tatili. 2 sene önce gerçekleşen bu olay televizyondan da canlı yayınlandı. John Whitbread düğünlerinden birkaç gün önce nişanlısı tarafından terk edildi. John daha haftalar öncesinden Dominik Cumhuriyeti'nden balayı tatili ayarlamıştı. Bu tatili iptal edip depresyona girip sabahlara kadar Müslüm Baba'yı dinlemek yerine John ilginç bir karar aldı. Eski nişanlısının yerini eBay'de açık arttırmaya çıkardı. Bileti 15 dolara Kelly Wood isimli bir kadına sattı. Havaalanında uçuştan 2 saat önce ilk kez karşılaşan ikili balayına birlikte gitti. F-18 savaş uçağı. 2004 yılında Amerikalı bir çılgın hurdadan aldığı F-18 uçağını 1 milyon dolar başlangıç fiyatı ile eBay'de açık arttırmaya çıkardı. Hemen al fiyatı ise tam 9 milyon dolardı. İlan açıklamasında şunları diyordu. Satın alacak kişi 2-3 saatlik uçuş için aylık 40 bin doları gözden çıkarmalı. Çünkü yakıt tüketimi ve bakım masrafları çok yüksek. İlanı fark eden FBI, satıcı ile iletişime geçerek uçağı sadece Amerikalı birine satabileceğini ve sadece ABD sınırları içerisinde kullanılabileceğini söyledi. Doğal olarak kimse uçağı satın almadı. Her şeyini açık arttırmaya çıkaran adam. 2008 yılında gerçekleşen olayda Ian Usher 44. yaşına eşinden ayrılarak girdi. İngiltere'de halı satışı yaparak geçimini sağlayan Ian, her şeyini açık arttırma ile satmaya karar verdi. Evini, arabasını, giysilerini, paraşütünü, resim albümlerini hatta işini bile satışa çıkardı. Açık arttırma 250 bin dolarlık teklif ile sonuçlandı. Ian sadece kimlik ve pasaportunu alarak evden ayrıldı. Ama Ian'ı merak ediyorsanız rahat olun, şimdilerde satın aldığı küçük bir Karayip adasında yaşamakta. Listemizin 3. sırasında Rusyalı genç yer alıyor. Daha geçen sene yaşanan bu ilginç olayda 21 yaşındaki Alexander Kramarenko Rusya'nın ünlü açık arttırma sitesine borçlandı. Borcunu ödeyemeyeceğini site yönetimine bildiren Alexander çok ilginç bir cevap aldı. Site ona 2 seçenek sunmuştu. 1. Mahkemelik olmak. 2. Kendisini ürün olarak satışa sunmak. Tabii ki Alexander ikinci teklifi kabul etti. Ürün açıklamasında 1 yıllık evlilik garantisiyle sadece kadın alıcılara satışa sunuldu. Olay medyada geniş yer aldı. En son bir moda firması Alexander'ın borçlarını kapatarak onu işe aldı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kavanoza doldurulmuş nefesi. Brad ve Angelina'nın boş zamanlarında nefeslerini kavanoza depoladıklarını düşünebiliyor musunuz? Saçma olurdu değil mi? Zaten öyle bir şey de yapmamışlar. 2014 yılında uyanık biri kapalı bir kavanozu içinde Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin nefesi var diyerek açık arttırmaya çıkardı. Maalesef kavanozu ciddiye alan bir sürü insan oldu ve en son $500 satıldı. Elvis Presley'nin iç çamaşırı. Rock'n'roll efsanesinin iç çamaşırı, daha doğrusu kullanılmış iç çamaşırı 2012 yılında İngiltere'de açık arttırmaya çıkarıldı. Bu iç çamaşırını 1977 yılındaki bir konserinde giydiği söyleniyordu. Bu ürün açık arttırmada sıfır teklif alarak satılamadı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya da